Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay, ay burcu yay olan çok değerli arkadaş, direkt arkadaşlar bakar mısınız? Yay burcunu temsil eden kart nasıl döndü? Böyle yaylarda bir hareketlilik başlamış olabilir arkadaşlar. Asa sekizlisi. Şimdi bakalım sende gelecek olan sır nedir sevgili yay burcu? Buna bakacağız birlikte. Ama bir hareketlilik arkadaşlar, yani ateş sekizlisi hemen bir döndü. Acaba gerçekten bir hız mı gelecek, eş zamanlılık mı gelecek? Bazı şeyleri, bazı işleri birlikte mi yürüteceksin yoksa bunlar havada mı kalacak? Bu çok önemli. Bakalım bir kupa şövalyesi. Oh, yaylara böyle tatlı, keyifli, minnoş haberler gelecek diyebiliriz. Su onlusu ama arkadaşlar tabii ki bu açılımın konusu çok farklı. Bakalım nedir diyelim sevgili yay burcu arkadaşım için. Asa beşlisi. Evet, burada bir iç çatışmalar söz konusu. Dediğim gibi bu açılımın konusu çok farklı olduğu için kartların tamamını çekeceğim. Bakın su kraliçesi işte bu yani arkadaşlar ya. Büyücü kartı çok güzel. Hani diğer türlü yorumlasaydım bu geçişi gerçekten hani yaylar o kadar güzel bir güce geliyorsunuz ki derdim ve burada gerçekten ciddi bir sorumluluğu da taşıdığın ama aynı zamanda bunun ödüllerinin de çok yüksek olduğunu da söyleyebilirdim pek tabii ki. Yine o şekilde alalım ama bakalım hepsini bir açalım. Destek kartlarımız olacak arkadaşlar. Adalet kartı çok güzel. Mahkeme arkadaşlar, yenilenme, yani yaylarda gerçekten çok inanılmaz bir dönüşüm var gibi gözüküyor arkadaşlar. Su ikilisi bakın arkadaşlar, diğer türlü yorumladığımda şöyle söyleyeceğim yay burcu. Eğer hayatında çatışma yaşadığın bir ilişki varsa, hani dediğim gibi açılımın konusu çok farklı ama hani zaman zaman bunlara değineceğim. Eğer çatışma yaşadığın bir türlü denkleştiremediğin özellikle su grubu, yani su etkileri çok yüksek ama tabii bunu daha çok duygu olarak aldığım için varsa burada bak, yani şöyle söyleyeyim, sende çatışmaları arttıran hani ruh eşi ikiz alev bağlantısı deriz ya arkadaşlar. Yani bu ikiz alev noktası zaten hani 2017 yılından başladı. Hani deriz ya o bağlantılı işte toprak eş, ruh eşi, onlar hep bizim bulunduğumuz frekansa ve ölçüye göre gelir. Yani bulunduğumuz noktaya göre. Tabii hiçbir şey boşuna değildir. Karşımıza çıkan herkes, her kişi ya da her ilişki diyelim, yani her türlü ilişkiden bahsediyorum. Hepsi bize bir şeyler öğretir ama yaylarda şöyle bir şey var. İlişki noktalarıyla ilgili ciddi bir farkındalık söz konusu arkadaşlar. Yani burada çok güzel bir dönüşüm var ve doğru yola gitmek var. Yani bunu sadece aşk olarak söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Hayatının geneliyle ilgili, ilişkilerinle ilgili her türlü ilişkiler. Burada hani o çatışma yaşadığın, o çatışmanın içerisinde ya da heba olduğun, yani kendini heba ettiğin, anlatabiliyor muyum? Hani tam olarak denkleşmeyen, hani denklik çok önemlidir ya. Yani burada çok tatlı bir geçiş var. Şimdi onu anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu açılımın konusu çok farklı. Bak, burada bir şeyleri yeniden bir değerlendiriyorsun sevgili yay burcu ve ben şunu fark ettim. Hani daha önce göremediğin, özellikle bak 5 vurgusu çok baskın. Belki geçtiğimiz 5 sene, 10 sene, 5 ay, 10 ay öncesinde. Hani böyle gözümün önünde bir perde vardı ve ben gerçekleri göremedim. Aslında en çok da kendimle çalıştım dediğin noktalarla ilgili farklı bakış açısı sergilemek. Hani burada bu da varmış, bak böyleleri de varmış, bu da varmış diyebileceğin bir durum söz konusu. İşte bak burada tam hatalar, hayal kırıklıkları, pişmanlıklar, bağışlama, kuleden çıkmak, birilerini kuleden atmak, gerçekten çok güçlü bir dönüşüm var sevgili yay burçlarında. Hemen şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım. Evet, bak buradaki en kilit nokta ne biliyor musun? Bu yaşadığın haksızlıklar, pişmanlıklar ya da hani keşke burada böyle yapmasaydım, niye böyle yaptım? Bak bunlarla ilgili o kadar çok farkındalık yaşayacaksın ki. Keşke ona o değeri vermeseydim, keşke burada böyle yapmasaydım gibi gibi. Bu farkındalığı yaşayacaksın. Bak buradaki tek gölge taraf ne biliyor musun? Bu yaşadığın şeyler seni çok daha berrak bir noktaya götürmek üzere ve götürüyor.
Şimdiden bunu hayatında görmeye başlıyor olacaksın sevgili Yay burcu. Fakat bu yaşadıkların sende aksi bir durum oluşturmasın. Yani bu enerji akışında şöyle, bu yaşadığın durumlar, hani şey deriz ya, işte onlar ben zamanında çok kullanıldım, artık kimseye taviz vermeyeceğim. İşte zamanında çok sevdim, artık böyle bir şey yapmayacağım gibi. Yani böyle katı kurallar asla alma. Yani bunu söylüyor kartların mesajı. Hani böyle katı kurallar asla alma. O yaşadıkların evet tecrübeydi, deneyim de başka bir noktaya zaten geçiş yapıyorsun. Başka bir şey de var. Başka bir şeyler ya da birileri de var. Bunları da göreceksin sevgili Yay burcu. Ve arkadaşlar, gördüğün karşına çıkan olaylar, videolar, yani bir bak, bir şeyler sende o kadar çok farkındalık yaratacak ki aslında gerçek olan ne? Yani bunu nasıl özetleyebilirim? Şöyle özetleyebilirim. Çok küçük bir örnek vereceğim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Hani buradaki olayı anlatabilmek için. Şimdi karşında bir insan var, bir birey var, iş yapıyor. Tamam, iş yapıyor. İş yapmıyor da yapıyormuş gibi gözüküyor. Böyle patron edasıyla, anlatabiliyor muyum? Böyle boş boş lak 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 takılıyor. Çalışmayan bir insan halbuki. Arkadaşlık ilişkileri de olabilir, bak, her türlü, ya da senin yaptığın bir şey de olabilir. Bakın, bir yüzeysellikten bahsediyorum. Yani kartların mesajını anlatabilmek için. Sen de o anki durumunda ona kapılıyorsun mesela ve bu seni tüketiyor. Bu, yani üretmeyen, çalışmayan, üretmeyen, farklılık yaratmayan kişi seni tüketiyor. Ve bu süreçte bir farkındalığa ulaşıyorsun. Sen bir taraftan bakıyorsun ki aslında öyleymiş bak. Hani bu insanın gidişatında bak böyleymiş. Bak, aynı profilde, yani aynı profilde başka biri daha var ama ondan çok daha yüksek, çok daha farklı, çok daha çalışkan, çok daha üretken, takır takır bir şeyleri halledebilen. Hani o, anlatabiliyor muyum? Yani o bir karanlıktan çıkma ile ilgili bir etkiden bahsetti sevgili Yay burcu. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Aslında aradığın anlam, aradığın değer dışarıda değil de daha çok sendeymiş sevgili Yay burcu. Evet, burada pek çok şey hani havada mı kaldı acaba dedik ya. Bazı şeyler senin için gerçekten havada kalmış olabilir. Hani elimde patladı deriz ya arkadaşlar. Bazı şeyler gerçekten sende bunu oluşturmuş olabilir. Ama buradaki geçiş çok güzel. Yani farkındalık üzerine farkındalık yaşayacaksın. Kuleden çıkıyorsun, aynı zamanda kuleden çıkartıyorsun. Bakın, tek uyarıyı yaptım. Burada bu yaşadığın şeyler sende pintilik, tutumluluk, aşırılık ya da kendini kapatma ile ilgili bir takım hani katı kurallara seni itmemesine çok dikkat etmen lazım sevgili Yay burcu. Burada aynı zamanda sen hareketin, sen yolculuğun, bakın, yurt dışı ile alakalı konularınız çok baskınlık gösterebilir. Hareket, yolculuk, araştırma, öğrenme, iletişim, hep daha ileriye, hep daha uzağa gitme ile ilgili güzel bir etki hayatına tezahür edecek dedi. Yani enerji okumasında. Ama burada birazcık böyle bir hani durmak çok önemli. Özellikle önümüzdeki bak 5 haftalık, bazılarınız için 5 aylık süre içerisinde. Aşamalı olarak tabii enerji, yani bireysel olarak kişilerin hayatında süreçler hep farklılık gösterir. Çünkü neden arkadaşlar? Enerji hayatımıza gelir gider, gelir gider. Yani şöyle düşün. Çok güzel bir enerji hayatına geldi. Çok güzel bir akış, çok güzel bir fırsat hayatına geldi. Bu fırsatı değerlendirmek de senin elinde, değerlendirememek de senin elinde. Ya imkanım yok, ya da şu an yetersizim, ya da işte saçım toplu değil, oram şöyle, böyle çok böyle küçük şeylere takılıp da o fırsatı göremeyebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Gelir gider. Yani agresif enerji de aynı şekilde, pozitif enerji de aynı şekilde. O yüzden hani şey deriz, yani öğrenmediğimiz şey, yani öğrenmediğimiz bir konu, bir durum varsa süreçler kendilerini tekrar yeniler. Hani bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Ve burada bir şeyleri keşfetme ile ilgili, yani cevap zaten senin içinde ama aynı zamanda cevaplar uzaklarda sevgili Yay burcu. Böyle bir etkiden bahsetti arkadaşlar. Şimdi diğer destelere geçeceğiz ve tatlı yorumumuzu yapacağız ve şöyle bir durum var. Şimdi burada iç dünyanla ilgili bir durum var ama bu iç dünyanda kaybolmamak senin için çok önemli. Hani burada aradığın bazı cevaplar var. Çözmek istediğin bazı sırlar var. Bunları çözmek için şanslı etki altında olacaksın. Ama burada hani bazılarını dışarıya kendinizi çok açmış olabilirsiniz. Hani cevapları, doğruları hep dışarıda aramış olabilirsin sevgili Yay burcu. Bakalım nedir?
Yani burada küçük küçük de olsa bazı net kararlar alıyorsun. Şimdiden planlarını, programlarını yapıyorsun. Bundan sonraki süreçlerinde azimli olmak, çok daha azimli, çok daha hevesli, yeni bir şeylere başlamak ve yeni bir şeyler başlatmak, çok dürüstlük, açık sözlülük çok önemli olacak ve sen de bunu uyguluyor olacaksın hayatında. Yani zaten senin doğanda umut, inanç, gelişme var, ilerleme var sevgili Yay burcu. Bu dönemde bir şeyler birazcık yüzeysel kalabilir senin için ama bu durumda toparlanacak diyor. Yani derinlikte büyümen isteniyor diyebilirim aslında. Hani bir taraftan derinlik var, bir taraftan uzaklara gitmeyle ilgili. Yeni şeyler öğrenmek, bakın yeni kültürler, yeni diller, yeni kültürler. Arkadaşlar, yeni şeyler öğrenmeyle ilgili çok güzel bir geçiş sürecin olacak aslında. Ve burada artık bilgiye ve bilgeliğe yönelme zamanı olacak senin için. Yani o içindekini, hani dedi ki içinde aslında, hani onu dışarıya çıkartacaksın. Zaten pek çok bilgiyi biriktirmişsin sevgili Yay burcu. Bunları artık bilgeliğe dönüştürebileceğin gibi üzerine daha da çok katmak var arkadaşlar. Bir tane yabancı dil biliyorsundur, başka bir dil daha öğrenirsin mesela. Yaptığın bir iş, meslek vardır, onu yurt dışında insanlar nasıl yapıyor, bu şekilde ilerleyebilir. Ya böyle her anlamda düşünebilirsiniz arkadaşlar ya. Hani ev hanımısındır, şu an çalışmayı düşünmüyorsundur, yemek yapıyorsundur, yarın çok farklı bir şey yaparsın mesela, anlatabiliyor muyum? Sürekli yenilik, sürekli farklılık ve burada bir parlamak var. Hani yüzüne bir nur inmiş, bir akpak oldun deriz ya Yay burcu. Böyle bir etkiden bahsetti arkadaşlar. Şimdi önce melek kartlarımızla başlayalım bakalım. Nedir diyelim. Yani burada içe dönmek derken içe kapanmak değil de hani birazcık sessiz kalmak. Zaten burada hatalar, ders, yeniden değerlendirme ile ilgili çok güzel etkilerden bahsetmişti ya. Ve burada içte başlayan yolculuğun seni çok daha uzaklara götürecek. İnançlarını sorgulamak, yaptıklarını yapmadıklarını sorgulamak. Çünkü burada pek çok Yay burcu arkadaşımda arkadaşlar şöyle bir şey var. Sana hizmet etmeyen kişileri, olayları, durumları, düşünceleri hala hayatında taşıyorsun sevgili Yay burcu. Yani bunlar için artık çok tatlı ve keyifli bir adım atacaksın açıkçası. Yani zaten senin enerjinle karşı, yani normalde de öyledir yani, zaten yani öğretici bir enerjiye sahipsin ve bu açığa çıkacak sevgili Yay burcu. Bu tarz enerjiler hayatına akacak. Ama burada da şöyle bir şey vardır. Hani benim çok sevdiğim bir şey var ya, alaylı mı mektepli mi? Her ikisi de çok önemli. Bilgin, tecrüben, deneyimin. Bakın bu çok güzel. Ben bunun bilgisini de biliyorum. Aynı zamanda tecrübesini de edindim demek ve bunu yayma ile ilgili çok güzel bir etki. Ve şükret dedi arkadaşlar. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzellikler yaşamına akacak diyor sevgili Yay burcu. Çok güzel bir mesajdı. Hemen bakalım ve coşkuyla atla arkadaşlar. Coşkuyla atla, gerisi gelecek. Seyahatler, yolculuklar, taşınmalar her anlamda hayatına bu tarz güzel etkinlikler gelebilir. Düşünceler, enerjiler gelecek diyor. Şimdiden hani bunun planlarını yapıyor olabilirsin sevgili Yay burcu. Planlarını yapıyor olabilirsin. Ama burada çok hani bir aha buldum deriz yani, böyle aha buldum, aha oldu gibi. Hani böyle bir kırılma anın olacak. Yani önümüzdeki beşli vadeler çok önemli. Ayın 5'i, 15'i, 25'i, 5 gün, 5 hafta, 5 ay diyemiyorum arkadaşlar. O çok uzun çünkü. Kalır. Yani bu etkiye göre tabii ki tarotta yıl yorumu yapabiliyoruz ama hani bu buradaki etkiye göre bu aslında aha buldum yani işte böyle bir şey. Aa evet gibi, hani o verdiğim örnekler var ya, buna benzer bir şey olabilir yani. Burada her anlamda öğretici tarafın da açığa çıkacak. Bu çok güzel bir şey yani. Peki bakalım, coşkuyla atla ve gerisi gelecek dedi. Burada bazı krizler olacak yani, hani bunu söyledik ama burası bir toparlanır. Yani toparlanacak zaten. Aslında zaten sen kalbinin seni çağırdığı yola doğru gidiyorsun sevgili Yay burcu. Ha evet buldum bak işte burasıymış gibi bir etki olacak diyor. Hemen devam edelim. Ve yolun açık arkadaşlar. Merak etme, yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Şimdi arkadaşlar ateş sekizlisi desteği karıştırırken kendisini attı biliyorsunuz. Melek kartlarından gelen son iki karta bakar mısınız? Coşkuyla atla ve yolun açık. Merak etme, yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi sevgili Yay burcu. Yani burada bir hız geliyor, hareket geliyor, bereket geliyor. Hızlı hızlı. Hemen bir bakalım.
Dişil enerjiden ne gelecek diyelim. Ve yol ayrımı, sana çeşitli seçenekler sunuluyor. Senin için en iyi olanı bulmak için çabala dedi ve yaşam tohumu. Bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver diyor sevgili Yay burcu. Hemen bir diğer mesaja geçelim. Bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver dedi ya, işte hani bırak diyor. Bakın, coşkuyla atla, bırak, yaşa, ne yaşaman gerekiyorsa yaşa, iyisiyle kötüsüyle. Bunlar da çok güzel mesajlar arkadaşlar. Peki bakalım hayvan ruhundan neler gelecek sevgili Başak neden çıktı? Belki Başaklarla bir ilişkiniz olabilir arkadaşlar. Yay burcu, su kaplumbağası ruhu, yavaş ve istikrarlı giden yarışı kazanır. Kaplumbağa ve tavşan hikayesini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sevgili Yay burcu. Peki bakalım, devam edelim. Ve örümcek ruhu düşlerini gerçekleştirdi. Yani burada o kadar böyle tatlı ve keyifli bir alan var ki sevgili Yay burcu. Bakın, hep atlamak, coşku, ilerlemek, değerlendirmek, bir şeylerin açığa çıkmasıyla ilgili o kadar keyifli bir enerji çıktı ki. Ama tabii arkadaşlar, bizim attığımız adımlar, farkındalığımız, bunlar çok önemlidir. Yani şöyle, bu enerji sana gelir bir şey ama hiçbir şey yapmazsın. Çünkü dersin ki dün çok kötü bir şey yaşadım. 10 sene önce çok kötü bir şey yaşadım. Bunlar bizi hep engelliyor arkadaşlar. O yüzden her şey bir bütündür. Bunu hiç unutmayalım sevgili Yay burcu arkadaşım. Bakalım, yaylar için zaten üzülmek, yani arkadaşlar böyle bir şey mümkün mü? Yaylar çok akıllıdır, mantıklıdır. Peki sevgili Yay burcu, ve fahişe geldi arkadaşlar. Olumlu nitelik. Ruhun gücünü pazarlık konusu etmeden hayatta kalmanın zorluğunu vurgular. Yani burada kolaya kaçmamak, çalışmak ve çalıştıklarının karşılığını almak var sevgili Yay burcu. Bu gerçekten çok vurucu bir söz oldu diyebilirim aslında. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Her şeyden önce hepimizde bir nefis var. Hepimiz insanız, hepimiz hata yapabiliriz. Has kötü olmak başka bir şey, hata yapmak başka bir şey arkadaşlar. Şimdi gölge nitelik nedir dediğimizde, maddi konuları ve güvenliği kişisel güçlenmenin önüne koyar. Bu da düşmemen gereken hal ve tutum. Bunu da okumak zorundayım ki hani dikkat edelim. Evet, böyle bir şey var. Şimdi öldüren, yaylar da arkadaşlar, bakar mısınız? Şimdi öldüren cazibe, olumlu nitelikler, erotik dişil enerjiyi vurgular, bağımlılığınız reddedildiği zaman kalbini açar dedi. Yani burada bir saf benliğe gitmeyle ilgili de çok güzel bir mesaj var. Gölge nitelik nedir dediğimde, şehvetin uygunsuz kullanımı ve paraya bağımlılık. Bunlar düşmemen gereken hal ve tutum sevgili Yay burcu. Hani hayatında bir şeyler güzeli, para olsun, o olsun, bu olsun, yani böyle bir şey, bu çok çirkin bir şey diyor sevgili Yay burcu. Evet, zaten yani çalıştığımız zaman zaten her şey emeğin, yani emek veren, üreten hiç kimsenin emeği boşa gitmez arkadaşlar. Yani bu çok büyük bir inançsızlıktır gerçekten. Yani biz adımlarımızı doğru, evet yani zorluklar yaşıyoruz. Hani oralara çok girmek istemiyorum ama evet, zorluklar yaşıyoruz ama adım attığımız zaman, emek verdiğimiz zaman, yani bunların karşılığı fazlasıyla geliyor. Bunu unutmayalım. Yani peki, tamam. Kartların dışına çıkmayalım arkadaşlar. Ve zorba, olumlu nitelikler, bak şimdi. Başkalarına gözdağı verme. Şimdi yaylarda çat vardır ya arkadaşlar, biliyorsunuz. Şimdi bak, olumlu nitelik, başkalarına gözdağı verme eğiliminizi vurgular, size zorbalık eden, içinizdeki korkularla yüzleşmenize yardım eder. Arkadaşlar, bu o kadar güzel bir mesaj ki. Şu anki yaşadığın pek çok şey sadece senin vesveselerin olabilir. Bak, bununla ilgili yardım gelecek diyor sevgili Yay burcu. Hani burada bak, bulutun üflemesi var ya. Hani o enerji sana yüklenecek sevgili Yay burcu. Peki bunun gölge tarafı nedir diyelim bakalım. Dikkat etmen gereken, düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Gölge nitelik, sözel veya fiziksel tacizin arkasındaki derin korkuları gizler. Bakın işte arkadaşlar, her güzel şeyin gölge tarafı da var. Şimdi sana bu gelecek, hani bu gelecek, maneviyatın ne kadar yüksekse o kadar doğru enerjileri alırsın. Kalbin ne kadar temizse o kadar doğru enerjileri alırsın. Bu sana gelecek. Bak, burada sakın öfke çalıştırma. Hani o bana onu yaptı, bu bana bunu yaptı. Hemen böyle bir kendini silkele sevgili Yay burcu. Bakın ne kadar tatlı mesajlar geldi arkadaşlar.
Şimdi bunun dışında sürekli kaçmamaya dikkat et sevgili Yay burcu. Eğer hayatında kaçtığın noktalar varsa kartlı mesajlarını söylüyorum. Burada bazı duygularla ve bazı şeylerle yüzleşmek seni tüketmez. Bir şeylerin açığa çıkması için zaten burada bir değerlendirme vardı ya. Kaçmak yerine yüzleşmek çok önemli. Yani seni gerçek yapan bir şey gelecek hayatına. Yani burada ego ile bilgili olmak. Ya nasıl söylenir? Hani çok mütevazi. Ya şey deriz bakın yine ben bunu çok seviyorum. Boş başak dolu başak değil mi? Bilgili insan, görmüş geçirmiş insan. Hani böyle car 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 kendini böyle asla anlatmaz arkadaşlar. Çok böyle anlatabiliyor muyum? Yani burada nasıl söylenir bu? Nasıl toparlayabilirim? Yani gerçek bilgilik, gerçek bilgelik ya da gerçek olgunluk, gerçek üstünlük tevazudan geçer sevgili Yay burcu. Bak hayatına bu akacak ve senin de bu doğrultuda hareket etmez sana çok daha güzel kapıları aralıyor olacak her anlamda. Her şeyi ben bilirim yargısından da bakın yani yayların gölge tarafı da çok tehlikeli yani yaylara kıyamıyorum ama arkadaşlar tabii hani bu hani belirli bir yaştan sonra artık hani onlar işlemez ama tabii yani şöyle bir şey hani yaşadığım bir olay bazıları yaşadım geçti gitti der ama bazıları da böyle bir şey yaşadım benim buradan bunu öğrenmem gerekiyor der tak oradan mesela olgunluğu kapar. Anlatabiliyor muyum? Peki bu şekilde özetleyelim. Yani burada yolun açık, güzel mesajlar geldi sevgili Yay burcu. Videonun üst kısmına ve yorum kısmına çok tatlı bir olumlama yazacağım. İstersen o olumlamayı yazabilirsin ya da güneş emojisi, yeşil kalp koyabilirsin ya da mavi kalp koyabilirsin. Yeşil kalp kalp çakramızı temsil etsin sevgili Yay burcu. Mavi kalp de boğaz çakramızı temsil etsin. Ya da senin kendinde oluşturmuş olduğun eğer bir slogan, bir motto, güzel bir söz varsa bu açılımdan çıkartın. Onu da yorum kısmına yazabilirsin ki güzel enerjiler daha çok aktif olsun. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.